Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Judith Polgar'la Nikola Spiridonov arasında 1988 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, analizler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize geçelim. Judith Polgar beyazlarda, Nikola Spiridonov da siyahlarda. Hemen başlayalım. Polgar E4'te başladı. C6, D4 hamlesinden sonra D5, E5, CD5'ten sonra C4 hamlesi geldi. Burada oynadığımız klasik hamleler nedir? E6 oynayabiliriz, at F6 oynayabiliriz. Nikola Spiridonov da burada at F6 oynamayı tercih etmiş. At C3 hamlesinden sonra E6 oynandı. Tamam, sonradan E6 oynayabiliriz. Peki, at F3 hamlesinden sonra fil B4 geldi. CD5, at D5'ten sonra burada ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de fil D2 gibi bir hamle ya da vezir C2 gibi bir hamle oynamamız gerekiyor. Bunlar bildiğimiz zaten kitap hamleleri. Peki burada Judith Polgar ne oynamayı tercih ediyor? Fil D2 oynamayı tercih ediyor. Fil D2'den sonra kısa rok, fil D3 hamlesi oynandı. Şimdi baktığımızda burada siyahlar için oynanabilecek en verimli hamleler diyelim. En verimli hamleler at C6 zaten burada işaret çektiğim gibi. Ya at C6 hamlesini oynamalıyız ya da önce bir fil D7 oynamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü şimdi beyazların 3 tane taşı gelişmiş durumdayken siyahların 2 tane taşı gelişmiş durumda. Siyahların aslında taş gelişmesi ya da merkeze yönelik bir taş getirmesi bence sağlıklı olur diye düşünüyorum. Burada aslında Nikola Spiridonov bu fikirden biraz uzaklaşmış ve burada at F6 oynamayı tercih etmiş. Önce bir atımı ben çekeyim. Şu E4 karesine ve de D5 karesine uzaktan bir kontrol sağlayayım niyetiyle at F6 oynamayı tercih etmiş. Peki Judith Polgar sakin bir şekilde kısa rok yaparak devam etti. Fil E7 hamlesinden sonra ise fil G5 oynandı Polgar tarafından. Ve burada at C6 hamlesi geldi. Şimdi at C6 hamlesi baktığımızda iyi bir hamle. Ama geçen hamlelerde yani önceki hamlelerde yapılmış olsaydı daha da iyi bir hamle diye düşünüyorum. Nikola bunu kaçırmış olabilir tabii ki. Şimdi Polgar'a odaklanalım. Burada Polgar'ın oynayabileceği aslında çok güzel hamleler var. Benim gözüme çarpan hamle kale E1 hamlesiydi. Makine aslında kale E1 hamlesinden de ziyade burada A3 hamlesinde öneriyor bizler için. Buraya B4 karesine yani atın ya da filin gelmesini istemiyoruz. Neden gelmesini isteyelim zaten. Atımız burada gayet iyi durumda diye düşünüyoruz. Ki şahsen de makine bizi bu konuda desteklemiş gözüküyor. Ama burada Judith Polgar zannediyorum C dikeyinde bir şeyler elde etmenin niyetindeki burada kale C1 oynamayı tercih etmiş. Peki A3'ün bir acelesi yok. İsterse at B4 ya da fil B4 gelsin. Ben yine A3 oynarım diye düşünmüş olabilir. Peki Nikola da at B4 oynamış. Fil B1 oynandı. Filimizi tabii ki de geriye çekiyoruz. Çünkü bu çapraz bizim için çok önemli olacak. Burada bir ufak bir ipucu vermiş olalım. Şimdi B6 oynandıktan sonra ise A3 hamlesi gelmiş. A3 hamlesi şimdi çok böyle tasvip etmeyeceğimiz bir hamle olsa da gerekli bir hamle diye ben düşünüyorum. Şimdi at B D5 oynandı. Baktığınızda burada iki tane devam yolunuz var. Ya at D5 alarak devam edeceksiniz. Burada taş kırışmalarına gideceksiniz. Ya da vezir D3 gibi çok kuvvetli bir hamle. Bence çok kuvvetli bir hamle çünkü. Böyle bir hamleyle devam etmeyi ben şahsen kendim tercih ederdim. Çünkü vezir D3 hamlesinden sonra siz rastgele bir hamle yapmanız halinde örnek vereceğim. Fil B7 gibi rastgele bir hamle yapmanız halinde zaten çubuk direkt yukarı fırlar. At D5 yaptığınızda fil D5, fil F6 hamlesinden sonra ise zaten burada artık kaçışınız yok. Fil F6 alırsanız vezir H7'den direkt mat olursunuz. Böyle bir şey olmayacak zaten. Sadece görmeniz adına yaptım. Şimdi fil F6 hamlesinden sonra G6 oynandığında ise fil E7 ile zaten burada gerçekten taş üstünlüğü elde ediyorsunuz. O yüzden şimdi burada aslında
At D5'ten ziyade vezir D3'ün kuvvetli olmasının sebebi direkt mat tehdidiyle rakibinizi biraz baskı altına bırakmanız. Ki zaten Judith Polgar'da benim düşündüğüm gibi yani direkt şah kanadına odaklı bir şekilde yani şah kanadına saldıracak şekilde taşını yerleştiriyor. Vezir D3 oynuyor. Burada G6 hamlesiyle Nikola tedbir alıyor ki bence yaptığı hamle iyi bile gözükse bile aslında siyah karelerde bir zayıflık oluşturmasının sebebiyle bence biraz risk almış durumda burada. Ama başka da hamle öngöremedim şahsen. Bu biraz zorunlu bir hamleydi. G6 hamlesinden sonra fil H6 oynandı. Kale E8, at E5 hamlesinin çok kritik bir hamle olduğunu düşünüyorum. At E5 ile C6'ya, F7'ye ve ileride belki de atı vurabileceğiniz G6 karesi yani piyonunu burada yok edebileceğiniz bir hamle aslında sizler için mümkün. Başka bakabildiğimizde geriye dönebilme şansımız olmuyor. Dediğim gibi C6, F7 ve G6 ile alakalı çok kritik burada hamleler yapabiliyorsunuz. Peki fil B7'den sonra vezir G3 hamlesi geldi. Evet. Burada Judith Polgar'ın bu maçta beğenmediğim tek hamlesi vezir G3 hamlesi. Peki neden vezir G3 hamlesini beğenmiyoruz? Çünkü acele ettiniz. Acele burada etmemeniz gerekiyordu. Burada öncelikle nasıl bir hamle yapmalıyız? Kale F E1 gibi ya da işte ne bileyim vezir D2 gibi hamlelerle aslında planınızı yavaş yavaş işlemeniz gerekliydi. Şimdi vezir G3 gibi bir hamleyi acele bir şekilde yaptığınızda rakibiniz burada size bir yanıt verebiliyor. At C3 gibi bir yanıt verebiliyor. Vezir C3 oynadığınızda fil F8 oynandı. Fil F8, kale F8'den sonra dikkat ediniz. Burada atak yapabileceğiniz taş sayısı biraz kısıtlandı yani azaldı. Bu sebeple de biraz saldırmanız zorlaştı. Peki ne yapmalıydık burada diye düşündüğümüzde vezir G3 yerine tekrardan bahsettiğim gibi kale F E1 yani yavaş yavaş işlemeliydik planımızı ya da vezir D2 gibi hamlelerle ufak ufak konumumuzu geliştirmeye, rakibimizin taşlarını zayıflatmaya çalışmalıydık. Peki vezir G3'ten devam edelim. Rakibimiz nasıl bir yanıt vermiş? Bahsettiğimiz gibi at C3 ile yanıt vermiş. Vezir C3, kale C8'den sonra vezir D2 oynandı. Konum şu anda eşitliğe geldi. Daha demin vezir G3 yapılmasaydı Judith Polgar tarafından konum beyazlar lehineydi zaten. Bu sebeple şimdi Polgar'ın ekstra bir çaba göstererek, ekstra bir çaba sergileyerek konumunu artık daha da iyileştirmesi gerekecek. Yani daha da ekstra bir çaba göstermesi lazım. Peki at D5 oynandı. Fil E4 hamlesinden sonra kale C1, kale C1 hamlesinden sonra fil F6 oynandı. Şimdi fil F6 hamlesinden sonra burada dikkatli bir şekilde baktığımızda çok kuvvetli bir hamle göremiyorsunuz. Yani işte nasıl bir hamle oynasam diye bakıyorum. Fil F3 gibi bir şey çok alakasız duruyor. Onun dışında burada yani vereceğiniz karar çok kritik bir karar aslında. Burada bütün konumun gidişatını yani dengesini değiştirebilir diye düşünüyorum. Ki bence Judith Polgar'ın verdiği yani bu oynadığı hamleyi ben şahsen böyle yorumladım. At G4 hamlesini şahsen çok güzel bir hamle olarak yorumluyorum ben. Çünkü burada rakibinizin hata yapmasına sebep oluyorsunuz. Fil G7 oynamış Nikola ve çok büyük bir hata ve maçın zaten aslında gidişatını tamamen belirleyen bir hamle. Fil G7, Şah G7'den sonra Vezir H6, Şah H8'den sonra at E5 oynandı. Çok güzel bir hamle. Tekrardan dile getiriyorum. At E5 hamlesi tekrardan çok güzel bir hamle. Bu atın o kadar önemi var ki şu anda. Yani yin yokluğunda atın varlığı çok önemli bizler için diye düşünüyorum. Şimdi kale E7 oynandı Nikola tarafından. Fil D5 oynandı. Fil D5'ten sonra kale C3 ve kale C3'ten sonra gerçekten burada çok kritik bir soru var. Kale H3'e gelirse siz bu konumu nasıl tutacaksınız?
Aslında buna Nikola'nın da bir yanıtı yok diye tahmin ediyorum. Çünkü şah G8, at G4, F5'ten sonra at F6 oynandı. Şah H8'den sonra kale H3 ile burada gerçekten nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Burada artık hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani bilgisayarın en kuvvetli hamle olarak gösterdiği vezir G8 hamlesi bile artık sizin zaten kaybetmenize sebep oluyor. At G8, şah G8 gibi bir hamle. Burada terk edilir zaten. Burada artık şey yapamazsınız. Peki başka bir hamle yok mu? Baktığımızda tabi bu H7 karesini başka bir şekilde tutamıyorum. Yani bilemedim. Vezir C7 gibi bir hamle de mümkün değil. Vezir F8 var. O yüzden burada artık kale H3 hamlesinden sonra Nikola Spiridonov burada maçı terk etmeyi uygun görmüş diyelim. Ve burada Judith Polgar 98.3 doğruluk oranıyla bu maçı tamamlamış. Yani gerçekten çok güzel bir maç sergilemiş diye düşünüyorum Judith Polgar. Umarım sizler de bu maçtan bir şekilde nasıl diyelim bir şeyler öğrenmişsinizdir, kapmışsınızdır diyelim. Analizimizi burada tamamlayalım. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Umarım keyifli bir analiz olmuştur. Judith Polgar'ın daha fazla maçını isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de videolardan memnunsanız da like atabilirsiniz. Destekli olmak isterseniz tabii ki like atmayı unutmayınız diyelim. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.